Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yanımda her zamanki gibi Barut Ahmet var. Bugün Gen 9 kahraman rehberini çekeceğiz. Çok beklettim bu videoyu. O yüzden kusura bakmayın. Tüm kahramanları falan incelemiştik ama herhalde kanalımızda olmayan tek video Gen 9 detaylı kahraman rehberiydi. Bekleyen arkadaşlar kusura bakmasın. Abi Gen 8'de piyademizi almıştık ve yanına ekstra olarak Sonya güçlü olduğu için Sonya'yı tavsiye etmiştik. Genel olarak tavsiyelerimiz buydu. Şimdi Gen 9'da neler tavsiye edeceğiz? Hep birlikte ona bakalım. İlk başta Çarkıfelek kahramanımızla başlayalım istersen. Çarkıfelek'ten mızrakçı geliyor arkadaşlar. Yani itfaiyecimiz Fred geliyor. Şimdi ilk sefer yeteneklerine bakalım Ahmet. Şeye bakalım abi. Toplamda kaç veriyor? Aa, tabii Nitelik. istatistiğe bakalım. 940'a kadar Dördüncüden. yükseliyormuş. Evet, gen sayısı arttıkça tabii ki istatistiklerde her zaman gibi yükselmeye devam ediyor. Sefer yeteneklerine baktığımızda ise ilk yeteneği inanılmaz bir yetenek. Düşman öldürücülüğünü direkt %20 net bir şekilde düşürüyor arkadaşlar. Oyundaki en önemli istatistiklerden bir tanesi bildiğiniz gibi öldürücülük ve sağlık. Direkt rakibin %20 öldürücülüğünü düşürmesi çok çok iyi. Hemen ikinci yeteneğimize bakalım. Düşmanın aldığı hasarı %20 arttırıyor. Düşman piyadelerinin kalkanını zayıflatarak düşmanın piyadesinin aldığı hasarı arttırıyormuş. Abi çok iyi. %20. Zaten hızlı bir şekilde asıl amacımız düşman piyadesinin zırhını delip arka safı delip geçmek. Tamamdır. Üçüncü Ve yeteneğe bakayım. Buyur evet, bu Ahmet. da bomba. Bu da ne diyor? Fred'in mızrakçıları. Bu sefer sadece mızrakçıları. Her 4 saldırıda bir fazladan %200 hasar verir. Ve sonraki turda düşman birliğinin verdiği hasarı %20 arttırır. Pardon, azaltır. Her 4 turda Evet. bir karşı tarafa mızrakçılarımız %200 fazla hasar veriyormuş ve rakibin bize verdiği hasarı %20 azaltıyormuş. Abi tertemiz. Gerçekten tertemiz. Şimdi Gen 8'de Sonya aldık. Sonya şehir saldırılarında, rallilerde ya da bireysel savunmada işe yarıyor arkadaşlar. Yani bir savunma kahramanı olarak geçiyor. Fred ise özel silahından dolayı rallilerde size ne veriyordu Ahmet? Saldırı veriyor abi. Evet, rally açarken %15 birlik seferberliği saldırısı veriyormuş. Yani rallilerde özellikle Fred kesinlikle kullanabilirsiniz ama bence bireysel saldırılarda falan da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ee, Fred'i bence kaçırmayın. Yani diğer iki kahramanı da bakalım ama zaten Çarkıfelek'le çeviriyoruz. Sonya'yı aldık. Ogen'i güçlü geçirdik. Ardından bu gen tekrar bir mızrakçı alıp bununla uzun bir süre oynayabiliriz. İleriki genlerde çünkü bizim için piyade ve nişancı çok daha değerli olacağı için artık mızrakçıya çok yatırım yapmayacağımızı düşünüyorum. En azından kendi adıma ben öyle düşünüyorum. İstersen hızlıca bir piyade... Şuraları Aa, tamam, keşfe de bakalım. Keşif kısmını çok şey atlıyoruz ya, çok boş muhabbet yapmak istemedim ya Ahmet. Bilmiyorum çünkü. Sen biliyorsan tamam. direkt hani Fred'in keşiften arenada nasıl olduğunu anlat bize ya. Ha, bilgim yok. Boş yapıp durmayayım ben. Abi aslında çok kısa bir özet geçiyorum. Şu ikinci yeteneği bir hani gösterelim. %280 hasarı. Gerçekten yani hem alan hasarı bu arada. Çünkü su bombardımanından tutuyor. Bu bir alan atıyor aslında. Bu çok önemli. Diğerleri çok da önemli değil. Arenada bu yeteneğin güzel olduğunu söylemek istedim, o kadar. Tamam. Gen 9 piyademize geçelim o zaman. İade. Piyademizi nereden alıyoruz Ahmet? Abi kahraman salonundan alıyoruz. Tamam. Kahraman salonundan geliyor. İstatistiği zaten yine aynı. İlk yeteneğimiz %25 saldırı artışı. Tüm dost birlik. Güzel. İkinci yeteneğimize geçelim. %40 ihtimalle piyadelerimiz bir tur boyunca %20 savunma, %50 savunma kazanıyormuş. Flint'in yanılmıyorsam böyle bir yeteneği vardı. Bence tetiklenirse tamam, okey, iyi ama %40 ihtimalle ve bir tur sadece %50 olması bence çok başarılı bir yetenek değil abi. Next. Evet abi, bu arada şu yetenek savaşın başından sonuna kadar sürerken bu sadece bir tur sürüyor. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer savaşımız 70-80 turlara kadar uzarsa, bazı raporlarda görüyoruz, nadiren de olsa, yani resmen yetenek çöp oluyor gibi söyleyebiliriz maalesef. Bence de yani anlamsız. Üçüncü yeteneğimiz Magnus'un korkusuz maceralık yetenekleri DOS piyadelerin aldığı hasarı %10 azaltırken DOS nişancıların verdiği hasarı da %10 arttırıyormuş.
Ya iyi hoş da yani ben çok beğenmedim. Açıkçası benim çok tercih edeceğim bir piyade değil. Zaten bir önceki genden aldığımız Çarkfelek'teki piyade bizi bir süre uzun bir süre en azından götürecek diyebilirim. O yüzden bunu da çok tavsiye etmiyorum. Özellikle düşük yatırımcı oyuncular, düşük yatırımlı oyuncular kesinlikle almasınlar. Şimdi Kura diye okuyabiliriz herhalde bu arkadaşı. Nişancı. Evet. Bu da etkinlik kahramanı Muhammed. Evet, bu sıralama kahramanımız. Tamam. Bir önceki piyade arenada nasıldı biliyor musun? Onu da arena oynayacağın arkadaşlar belki merak ederler. Bilgin varsa anlat istersen. Abi yani çok bir yorum yapamayacağım ama bir dakika. Bunun da evet bak şurada ikinci özelliğinde önde hasar veriyor. Yani piyadenin hasarını arttırıyor. İlk yetenekte olduğu gibi burada aslında. İşte hasar artışı yine aynı şekilde hasar artışı ve düşman savunması düşüşü. Aslında biz arenada mantığımız şöyleydi. Piyade ne kadar ayakta kalırsa, önde yaşarsa arkadakiler o kadar iş yapar mantığı var. Keşke bunda da böyle bir en azından bir iki tane savunma koysalardı da önde çabuk düşmeseydi diyorum. O yüzden verimli olduğunu düşünmüyorum maalesef. Evet. Tipini biraz saldırgan yapmışlar. Yetenekleri de ona göre ayarlamışlar. Özel silah nerede çalışıyor? Savunmada ne veriyor piyadenin? Evet. Hemen ona da bakalım abi. Savunmada sağlığımız var burada. Savunmada sağlık varsa bu balinalar için olmazsa olmaz. Bunu atlama gibi bir lüksleri yok. Bunu kesinlikle alacaksınız. Yani onların almama şansı yok ama piyadelerin sağlık vermesi savunmada inanılmaz iyi abi. Şimdi Sura'ya ya da Kura'ya geçelim artık her neyse siz yorumlarda doğrusunu yazarsınız. İlk yeteneği nişancının ne diyor? Bir mantar gösterir. Dost birliklere verilen hasarı %20 azaltıyormuş. Geç abi. Tamam. Düşmanın zırhındaki zayıf noktaları tespit edebilen Kura'nın nişancıları her iki vuruşta %100 ek hasar verir ve hedefin bir tur boyunca %25 daha fazla hasar almasını sağlar. Bence bu da kötü. Geç abi. Yani nişancıdan beklediğimiz yetenekler değil. Nişancının çok daha agresif olmasını bekliyoruz. O yüzden ilk yeteneği çok sevmedim. Üçüncü yetenek Zora'nın sıra dışı taktikleri oldukça etkili bir bozucu etkiye sahip olduğu için nişancıların verdiği hasarı %15 artırırken aldıkları hasarı da %12 azaltıyormuş. Ha %10 arttırırken %15 arttırırken %10 Abi pardon 15'e 10. Evet. 15 10 tamam. Alınan hasarı %15 düşürüyor arkadaşlar. Hasarı da %10 arttırıyor. Niyeyse okuyamadım. Benim gözler galiba bozuk ya. Ben şu anda ekranı bulanık görüyorum ve çok yakın bir mesafedeyim. Benim hızlıca gidip gözlük almam lazım. Ha, arena nasıl abi bu? Abi bu arenada yani resmen modern line diyebiliriz. Görece iyileşme artışı var. İkinci şey hasar artışı ve saldırı artışı. Şu ilk abi ya resmen modern line yani destek kahramanı. Aslında bir önceki gende Hendrik, ondan önceki gende Billy. Bradley zaten çok iyi. Evet. Onlara nazaran özellikle çok düşük kalıyor. Tabii bir balina kahramanı olacağını öngörüyoruz. O yüzden onlar için okey ama düşük yatırımcı için maalesef. Evet. Ya zaten ben olsam bunu kesinlikle tercih etmem arkadaşlar. Bir sonraki gende S10'da Çarkıfele'ye nişancı geliyor ve çok çok iyi bir nişancı geliyor. Ana tavsiyemiz kesinlikle S10 nişancısı olacaktır. S10 piyadesi ve O S10 da mızrakçısı hakkında konuşacağız. Ama S9'daki mızrakçıyı aldıktan sonra S10 mızrakçısı çok iyi değil. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Hani S10'a geçince de S10 mızrakçısı çok iyi, onu alın diye bir şey söylemeyeceğim. O konuda rahat olabilirsiniz. Onu inceledik zaten. Çok bir şey evet evet. kalmamış ya. Sonlara Bildiğimiz doğru var. gelmeye başladık. S9, S10, 11, 12, 13. Tabii biz onlar çekene kadar 15 gelir herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Yani Ee, abi. aynen. Büyük ihtimal. Nişancı peki özel şey neydi çalışıyordu Ahmet? Onu unuttum ben. Abi savunmada saldırı veriyor nişancımız. Savunmada saldırı veriyor. Evet. Güzel abi. Balinaların artık ellerinden öper. Yani benim söyleyeceğim çok bir şey yok. S9 için söyleyebileceğim tek şey Çarkfelek'ten Mızrakçı'yı alın geçin. Diğer iki kahramanı ben beğenmedim. Farklı bir şekilde düşünüyorsanız yorumlarınızı lütfen bizden çekinmeyin arkadaşlar. Yazabilirsiniz yorumlara. Ahmet ekleyeceğim bir şey varsa devam edelim. Yoksa da burada videoyu beğenip yorum yapıp kapatalım. Yok abi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. O zaman dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapıp burada videoyu kapatırsak çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni gen serilerinde görüşmek üzere.